Bu videoda çıt çıtı düzgün çalışan stres ayıcığı örüyoruz. Videonun sonunda ölçüsü oturan, elde rahat duran bir oyuncak çıkıyor. Hadi hemen yapımına geçelim. Kahverengi ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne dolduruyoruz. İlk sık iğnemin içerisinden örerek başlıyorum. Her birine ikişer tane sık iğne öreceğiz. 6 olan sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Bir üst sıradayım. Şimdi bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bu sırada da 6 defa bu işlemi tekrar ettikten sonra elimizde 18 tane sık iğne olacak. Şimdi bu sıradan sonra 2 örüp bir arttıracağız, 3 örüp bir arttıracağız, 4 örüp bir arttıracağız. Toplamda 36 adet sık iğnemiz olacak elimizde. 36 sık iğneye ulaştıktan sonra sırada hiç arttırma eksiltme yapmadan 36'yı örelim ve devam edelim. 7 sırayı tamamladıktan sonra şimdi bir azaltma sıramız olacak. Başlangıç noktam. Şöyle hemen bir ip takacağım. 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar 6 kez tekrar edelim. Elimizde toplamda 30 sık iğne olacak. 2 sıra düz öreceğiz ve devam edeceğiz. Şimdi tekrar azaltma yapacağız. Şöyle 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar tamamlayalım. 2 sıra düz örelim ve devam edelim. Şimdi 24 sırayı 2 sıra ördükten sonra gövdemizin son azaltmasını yapacağız. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. 18 sık iğneye düşüyoruz. Bu kez bir sıra düz öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan. Sonrasında kafa için tarife devam ediyor olacağım. Elimizdeki parça bu şekilde bir form almış olacak. Şöyle şekli benim çok hoşuma gitti. Şimdi gövde için en önemli olan kısma geldik. İçerisine aparatını yerleştirelim. Öncelikle bir miktar elyaf koyuyorum. Böyle dibini şu şekilde doldurduğuma emin oluyorum ve çıt çıt sesini çıkartacak olan aparatımız, şöyle bir çıt çıt toka kullanıyorum. Ölçüsüne de bakalım. Şöyle 6 santimlik bir toka kullanacağım bu ürünüm için. Bir önceki ürün daha küçüktü. Ölçüleri farklı. Şimdi şöyle alacağım. Tokayı şöyle içerisine çıt çıtın ağzı açıldığındaki kısmına yukarıya getiriyorum. Elyafı altına alıyorum. Örgüyle temas etmesin, elyaf içerisinde kalsın diye. Şimdi arkasını ve önünü doldurmaya başlıyorum. Çok çok sıkı bir dolum yapmıyoruz. Bu şekilde bir dolum yeterli. Çıt çıt sesini de gayet rahat duyabiliyoruz. Şimdi kafayı örmeye devam edeceğiz. Örerken de dolumu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi kafa için biraz genişletmemiz gerekecek. 1, 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Bir üst sırada 3 örüp bir arttırıyorum. Toplamda elimizde 30 tane sık iğnemiz olmuş olacak ve 7 sıra 30 sık iğneyi değiştirmeden öreceğiz. Şimdi bu işlemleri yapalım. Yüz detaylandırmasıyla devam edeceğiz. Yüz yerleşimini yapacağız. Sonra kafayı kapatacağız. İçini doldurmadım henüz. Doldurmadan önce yapalım istiyorum. Şimdi ağız kısmını da şöyle ördüm. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne. Her birine çift 12 sık iğne ve bir sırada 12 sık iğne örüp tamamladım. İsterseniz buna bir sıra daha 12 gidebilirsiniz. Şimdi nereye yerleştireceğiz? Hemen onu bakalım. Burada 2 sıra arttırma yapmıştık. 2 ör 1 arttır, 3 ör 1 arttır. Şimdi arttırma yaptığımız sıranın tam üstüne ağız kısmının altı gelecek. 2 4 sıra ölçeceğiz. Şöyle iğneleyeyim hatta. Şurası ikinci arttırma sırası.
2, 4. Buraya şu aralığa ağız kısmını dikeceğiz. Gözleri de hemen buna göre oranlıyorum. Bakın şöyle ortaladığımızı düşünelim. Şöyle gözlerimi alıyorum. 6 milim gözler var. Kilitli güvenli gözlerimiz. Şimdi sağına ve soluna bakın hemen şuradan 2, 4 sık iğne boşluk bırakacağım. Ona göre planlıyorum. Şöyle takıyorum. 2, şuradan kahverengiden sayıyorum. 4 ve hemen karşılığına aynı sıraya gözlerimi takıyorum. Şöyle. Şimdi iğnelerimi alacağım. Gözleri bir kilitleyeceğim. Gözleri taktıktan sonra şimdi ağız kısmının dikişini yapalım. Gözlerin arasına denk getiriyorum. Şu sıradan dikişini yapmaya başlayacağım. Başlangıç noktamı alta getiriyorum. Şimdi şöyle yukarıya tekrar ilmek arasından çıkıyorum. Bir yana geçiyorum. Kafadan aldığım yerden bir yana geçiyorum. En son çıktığım ilmekten bir yana geçiyorum. Şimdi bunu yuvarlak bir şekilde kafaya dikeceğim. Şimdi dikişini yaptıktan sonra görüntümüz böyle. Şöyle göz kenarlarına ışıltılarını yapalım. Gözün üstünden geliyorum. Bakın şöyle altından, şuradan sabitleyebileceğim bir yerden çıkarıyorum. Şu şekilde gözün etrafında bırakıyorum. Aynısını diğer tarafa da yapalım. Şimdi burun için bir kalp detayı vereceğiz. Sihirli halka yaptığımız yerin bir sıra üzerinden ortalayarak geliyorum. Bakın ilmeklerin şu kısımlarını kullanacağım. Şimdi buradan bu tarafa yapacağım ki kalp şeklini verebilelim. Şimdi aynı yerden tekrar şöyle aynı yere geçiyorum. Şöyle 3 defa yapabilirim. Kalın olmasın diyorsanız 2'de de bırakabilirsiniz. Şimdi buradan en aşağıdan düz bir çizgi şeklinde geleceğim. Bakın tamamladıktan sonra şöyle düzeltelim. Buradan merkezden arkaya geçiriyorum. Ve ipimi sabitliyorum. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi başlangıç noktamı takip ediyorum. 4 tane örmüşüm. Şöyle 3'e çekeceğim. Buraya ipimi alayım. 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar ediyoruz ve birbirini takip eden işlemler olacak. Yani 3 örüyorum, bir azaltıyorum, 2 örüyorum, bir azaltıyorum, bir örüyorum, bir azaltıyorum. Klasik azaltma şeklinde kafayı toparlayacağız. İçini doldurmayı unutmayın tabi. Elyaf dolumu da yapacağız. Sıkı doldurabilirsiniz kafa kısmını. Çıt çıtı zaten sabitlemiş oluyoruz aşağıda. Kafayı tamamlayalım. Kulaklardaki püf noktayı göstereceğim size. Şimdi kulak için gözü taktık ve göz bitti. Gözün hemen üzerindeki bir sırayı atlıyorum. 2, 4 sayıyorum. Dördüncü sıradan tığımı gönderiyorum. 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Araya elyaf almayın. Örgüye dayayarak tığınızı gönderin. Ve ipimi kancasıyla şöyle alıyorum ve çıkartıyorum. Bakın ucunu burada bırakıyorum. Şöyle sıkı tutacağım bunu. Hemen buradan ilmek alıyorum ve şöyle kilitliyorum. Bunu biraz çekiyorum. Bakın burada bir kocaman ilmek, uzunca bir ilmek yaptık. Hemen buradan bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ipi biz halka olarak kullandık bakın. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimi kısa kesiyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle çekiyorum. Şimdi bu ipi tekrar çekiştiriyorum ve halkayı kapatıyorum. İpimin iki ucunu şöyle düğümlüyorum sıkıca. Bakın bu şekilde kulak detayı vermiş olduk. Şöyle bir düzeltelim. Bakın. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız ama alttan yukarıya değil. Bu kez tığımı yukarıdan aşağı doğru indireceğim. Şöyle hemen gözün bir sıra üzerinden bakıyorum. 2, 4, şöyle tekrar 2, 4 sayıyorum. Şuradayım. 2, 4 yukarı çıkıyorum.
Ve tığımı örgüye dayayarak indiriyorum. Denk gelecek yerden hemen 2, 4 tekrar kontrol ediyorum. Bu kez ipimi aşağıdan yukarıya alıyorum. Bakın aşağıda kaldı. Çünkü örgünün düz yüzünün bize bakmasını istiyorum. Öbür türlü yaparsak tersinde kalacak. Şimdi hemen bir sık iğne. 6 tane ikili trabzan dolduruyorum. Bir tane sık iğne ve ipimi kesiyorum. Çekiyorum. Şöyle alttaki ilk ipimi çekiyorum. Halkayı daraltıyorum. İki ucunu şöyle sıkıca bağlıyorum ve kulak detaylarını tamamlıyorum. Hemen bir bakalım. Bakın bunların ipleri yukarıda. Bunun ipleri aşağıda kaldı. İğne ile içeriye çekeceğiz. Kulak detaylarını bu şekilde vermiş olduk. Kolları nasıl yapıyoruz ona bakalım. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne dolduruyorum. Hemen bütün ilmeklere ikişer tane sık iğne yaparak ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Şimdi 3 sıra boyunca 12 ilmek olarak örüyorum. Şimdi bu sırada bir örüyorum, bir tane azaltıyorum, bir örüyorum, bir azaltıyorum. Toplamda 9 sık iğne elimde kalacak sırayı tamamladığımda. Kolu kapatıyorum. Bakın ikiye katladım, içini doldurmuyorum. İlmekleri karşılıklı olarak örüyorum. 1, bakın ikisini karşılıklı örüyorum. 2, 3, 4 sık iğne ile birleştirdim. Şöyle bir kilitliyorum ve kolu tamamlamış oluyorum. Bu parçadan bir tane daha öreceğiz. Dikiş için ipi şöyle bırakabilirsiniz biraz hafif uzunca. Şimdi kalp detayını yapalım. Parçaları birleştirelim. Kırmızı renkli ipimi alıyorum. Şöyle bir sihirli halka yapacağım. Halkanın içerisine öreceğiz. İpimi kilitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, ikinci üçlü trabzan, üçüncü üçlü trabzan, dördüncü üçlü trabzan. Şimdi tığın başına alıyorum. İkili trabzanlarla devam ediyorum. 2 defa da çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle biraz sıkıştırabilirim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İkili trabzanlarla devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi üçlü trabzana geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içinden şöyle ipimi alıyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum ve şöyle bir tane kilitliyorum. İpimi kısa kesiyorum. Dikiş yapmayacağım. İpin ucunu çekiyorum ve küçültüyorum. Bakın bu şekilde birazcık daha çekebiliriz. Şimdi ipin iki ucunu düğümleyerek birleştiriyorum. İğne ile bu iplerimi saklayacağım. Çanta detayına çevirmek için hemen zincirini çalışalım. Bir ikinci trabzanın tepesinden ipimi alıyorum, kilitliyorum. İpin ucunu da yine saklayacağım kalbin içine. Zincir çekiyorum. Uzunluğunu siz kullanacağınız ürününüzün boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Nasıl ayarlayacağımızı da göstereyim. Yan olarak kullanacağız. Şöyle alıyorum ve bakın şu kadar benim için yeterli. Siz de kendiniz ölçerek ayarlayabilirsiniz. Zincirimi düzeltiyorum. Yine aynı şekilde ikinci trabzanın tepesinden sabitliyorum. Şimdi kol detayını dikelim. Şurada bir azaltma sıramız var. Onun hemen altından dikeceğim. Bakın 2, 4 boyuna 4 sıramız var. Şöyle ortalıyorum kolu geleceği yeri. Şu şekilde bir gövdeden bir koldan alarak dikişini tamamlıyorum. Şimdi parçaları birleştirelim. Şöyle çantamızı takıyorum. Şöyle yeşil iple zincir çekerek ben bir atkı yapmayı tercih ettim. Farklı detaylarla da süsleyebilirsiniz. Şöyle takalım.
Yanaklarını sihirli halkanın içerisine 8 sık iğne yaparak oluşturdum. Hemen silikon yardımıyla birleştireceğim. Gözün şöyle çaprazına doğru yerleştirebilirim. Diğerini de hemen koyalım. Çat çatı serimiz devam ediyor. Bir sonraki sürprizi kaçırmayın.